Halid bin Velid'in 583-587 yılları arasında dünyaya geldiği rivayet edilir. Annesi Lübabe ve babası ise Mahzum ailesinden Velid bin Mugre'dir. Ailesi, Mahzum kabilesi, askeri konularda uzmanlaşmış ve imtiyazlı bir Kureyş kabilesidir. Halid'in mensup olduğu Kureyş kabilesinin Mahzumoğulları kolu, Hilfüldahlas'a bağlı olmanın yanı sıra Kubbe Savaşı için para ve silah toplanan çadır ve Eynne Süvari Birliği ile ilgili vazifeleri, ayrıca Kureyş'in Süvari Birliği kumandanlığını da üstlendiği için askeri gücü elinde bulunduruyor, aynı zamanda diğer Kureyş kabileleri gibi ticaret yapıyordu. Halid bin Velid Mekke'deki her doğan çocuk gibi, temiz ve sağlıklı bir iklimde yetiştirilmek üzere çöldeki bir ailenin yanına verildi. 5-6 yaşına ulaşınca Mekke'ye ailesinin yanına döndü. Oğlunun yetişmesine büyük önem veren babası, ona bütün Arapların sahip olmak istedikleri kahramanlık, cesaret ve cömertlik gibi iyi huyları aşılamaya ve onu iyi bir savaşçı olarak yetiştirmeye, ayrıca Mugre soyundan gelen bir Mahzumlu olduğunu ve de bu soyla övünmesi gerektiğini zihnine yerleştirmeye başladı. Kabilesinin yürüttüğü Eynne vazifesinin bir gereği olarak ata binmeyi, ok, yay, mızrak, kalkan ve kılıç kullanmayı, süvari birliklerini sevk ve idare etmeyi öğrendi. Halid bin Velid İslam dinine karşı düşmanlıkta, Hazreti Muhammed'e ve ona inananlara karşı nefrette babası, diğer kabile mensupları ve Kureyş ileri gelenleri gibi düşünüyor ve hareket ediyordu. Allah tarafından gönderildiğini ve vahiy ile desteklendiğini söylemiyor mu? Bu düşmanlığın ve mücadelenin öncülüğünü yapan kabilesi, hicretten sonra Müslümanlara karşı başlayan silahlı mücadelede kubbe ve inne vazifelerinin tabi sonucu olarak aktif görevler üstlendi. Madem doğruyu söylüyor, bize birkaç mucize göstersin. Halid'in, hicretten 19 ay sonra yapılan Bedir gazvesine katılıp katılmadığı kesin olarak bilinmemektedir. İbn Sad onun Bedir'e katıldığını rivayet eder. Bedir'de Müslümanlara esir düşen kardeşi Velid bin Velid'i kurtarmak için savaştan sonra diğer kardeşi Hişam ile Medine'ye giden Halid fidyesini ödeyerek kardeşinin serbest bırakılmasını sağladı ve birlikte Mekke'ye dönmek üzere yola çıktılar. Beni esir mi bırakacaktın? Müslüman olmaya karar veren Velid yolda kardeşlerini bırakıp Medine'ye kaçtı. Esir olmayı kendin istemedin. Bu olaya çok sinirlenen Halid Medine'ye döndü ve Velid'i zorla Mekke'ye götürüp hapsetti. Resulullah'a hiçbir zaman düşmanlık etmediğim senin aklına gelmedi mi? Ancak Velid hapisten kaçıp tekrar Medine'ye gitti. Resulullah mı? Hazreti Peygamber Velid'i, Kureyş'in elinde bulunan Ayyaş bin Ebu Rebi'a ile Seleme bin Hişam'ı kurtarıp Medine'ye kaçırmak üzere görevlendirdi. Velid'in onları Mekke'den gizlice kaçırdığını öğrenen Halid peşlerine düştüyse de Mekke'ye eli boş olarak döndü. Halid babasının ölümünün ardından, 2 yıl geçmeden savaşlarda kumandanlık görevine yükselmiştir. Hubeyde, şu atlıları görüyor musun? Uhud Savaşı Halid bin Velid'in katıldığı ilk savaştır. Garip şekilde yer tutmuşlar. Halid'in emrinde bunlar. Atlı birliğinin kumandanı olarak görev yapan Halid bin Velid, Ayn'in tepesindeki okçular üzerine yaptığı hamleyle, Müslümanların lehine devam eden savaşın seyrini değiştirmiştir. Halid mi? Sık sık düşünmüşümdür onu. Müslümanların lehine sonuçlanmak üzere devam eden Uhud Savaşı'nda, Resul-i Ekrem'in kesin emrine rağmen, bazı Müslümanların Ayn'in tepesinden ayrıldığını görünce, İslam güçlerine arkadan saldırarak savaşın gidişatını değiştirdi. Hamza, Evet, peygamber soruyor. Atlılara dikkat etti mi diye. ettim. Tepeye 50 okçu yerleştirdik. Ne olursa olsun oradan ayrılmayacak, atlıları yaklaştırmayacaklar.
Halid bin Velid'i etkileyen gelişmelerden birisi Hudeybiye'den bir sene sonra gerçekleşti. Hazreti Peygamber kaza umresi yapmak için ashabıyla birlikte Mekke'ye geldi. Sahabenin arasında Halid'in kardeşi Velid bin Velid de bulunmaktaydı. Hazreti Peygamber Mekke'ye geldiğinde Halid bin Velid'i göremedi ve kardeşi Velid'e Halid'i sordu. Velid kardeşi Halid'i bulamayınca kendisine verilmek üzere bir mektup bıraktı. Bu mektupta, İslamiyet'i kabul etmemesini ve bu dinden uzak durmasını hayrette karşıladığını belirttikten sonra, Resulullah'ın kendisini sorduğunu, Halid gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o, gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için çok daha hayırlı olurdu. Biz de onu başkalarına tercih ederdik dediğini bildirdi. Kardeşim Velid peygamberle birlikte Umre'ye geldi. Sana bunu verdi. Bismillahirrahmanirrahim. İslam'a girmekte bu kadar inat etmene çok şaşırıyorum. Kardeşinin mektubunu okuyunca Müslüman olmaya karar veren Halid bin Velid, Osman bin Talha ve Amr bin As ile birlikte Medine'ye gitti. Ya Ebu Abdullah, vallahi hakikati gördüm. O adam peygamber. Ben gidip Müslüman olacağım. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Peygamber'in huzurunda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Halid gibi birinin aklını İslam'dan başkası tatmin etmez. Bağışlanmam için Allah'a dua et. Halid Müslüman olduktan sonra 3 yıl kadar Peygamberimizin emrinde olmuş ve sohbetlerinde bulunmuştur. Halid bin Velid, özellikle askeri kabiliyet ve yetenekleriyle İslam'a hizmet etmiştir. Efendimizin savaşlarda ve seriyelerde görev verdiği sancaktarlar ve komutanlar arasında yerini almıştır. Hazreti Peygamber'in vefatına kadar yaklaşık 3 sene boyunca kendisine verilen görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Halid bin Velid, Müslüman olmadan önce Kureyş toplumunda yürüttüğü askeri vazifeleri ve kumandanlık görevini Müslüman olduktan sonra da sürdürmüştür. Resulullah'ın haber verdiği müjdeler birer birer gerçekleşti. Ancak bu kez amaç İslam dininin ve Müslümanların üstün kılınması için mücadele etmiştir. Mu'te Savaşı, Halid bin Velid'in Müslüman olduktan sonra katıldığı ilk savaştır. Bu savaş 8 Eylül 629 tarihinde gerçekleşmiştir. Müslümanların Suriyeli Hristiyan Araplar ve Bizans ordusuyla yaptığı ilk savaş olarak bilinmektedir. Halid bin Velid Mu'te Savaşı'nda İslam güçlerini Bizans'a karşı büyük bir mücadele ile korudu. Zaferin ardında Medine'ye döndüğünde Peygamber Efendimiz kendisine Seyfullah, yani Allah'ın kılıcı unvanını verdi. Mu'te Savaşı'nın ardından Halid bin Velid'in görev üstlendiği diğer olay Mekke'nin fethidir. Mekke'nin fethiyle Halid bin Velid Efendimizin yanında ilk seferine çıkmıştır. Velid Mekke'nin fethinde 4 kol halinde şehre giren İslam güçlerinin sağ kol birliğinin kumandanlığını yapmıştır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed, onun hakkında Halid Allah'ın kılıcıdır buyurmuştur. Halid her şeyini sizin için vermiştir. Varını yokunu savaşlarda Allah yolunda sarf etmiştir. Hazreti Muhammed'in vefatının ardından İslam aleminin başına geçen ilk halife Ebu Bekir, yeni doğan dinde başlayan dönme ve isyan hareketlerinin önüne geçebilmek adına Halid bin Velid'i çeşitli baskın ve seferlere göndermiştir. Halid bin Velid, komuta merkezinde orduları birleştirecek. Hem kendi birliklerinin hem de tüm birliklerin kumandanı oldu. Evride savaşları olarak geçen bu seferde aldığı başarı ve galibiyetlerin ardından Ebu Bekir, analar Halid gibisini doğurmakta acizdir. Sözü ile Halid bin Velid'in ne kadar kahraman olduğunu açıklamaktadır.
Arabistan Yarımadası'nda sükunetin sağlanmasının ardından Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed'in İslamiyet'i yaymak için gösterdiği gayreti devam ettirerek Halid bin Velid'i oluşturacağı 18.000 kişilik bir ordunun başında, Sasanilerin denetimi altındaki Mezopotamya'ya sefere gönderir. Halid 633 yılı Nisan ve Mayıs aylarında bu bölgede Sasani ve Hristiyan Araplarla yaptığı Zincirler Muharebesi, Valaja Muharebesi ve Ullais Muharebesi'nden galibiyetle ayrılmış, İre'deki kaleyi fethetmiş, bölgeyi İslamiyet'te tanıştırmış ve kabul etmeyenlerin ise cizye ödemesini sağlamıştır. Ben Halid bin Velid. Dövüşmek istiyorum. Orduyu Haziran ayında dinlendirdikten sonra Ambar Kalesi'ni kuşatmış, şiddetli direnişle karşılaşmış olsa da Temmuz ayında kaleyi teslim almıştır. Daha sonra Sasanilerin vasalı olan göçebe Arap kabileleriyle yapmış olduğu Ayn el Tamır muharebesiyle onları geri püskürtmüştür. Koşun! İçeri! İçeri! Halid bin Velid göstermiş olduğu başarılarla Mezopotamya'nın büyük bir bölümünü hakimiyeti altına almıştır. Fakat bu başarılardan rahatsız olan Sasani hükümdarı Yezdigirt, bölgeye Birleşik Fars Arap kuvvetleri takviye ederek istilayı durdurmayı hedefliyordu. Halid bin Velid'in sağlamış olduğu istihbarata göre, Sasani güçleri Fırat Nehri kıyısındaki Hanafiz, Zumail, Sani ve Muzayah bölgelerinde kamp kurduğunu öğrenmiştir. Böylesine büyük bir orduyu tek seferde yenemeyeceğini anlayan Halid, mevcut ordusuyla kamp kurmuş olan düşman birliklerine karşı gece baskını yapmaya karar vermiştir. Koordineli saldırılarla yapmış olduğu Muzayah Muharebesi, Sani Muharebesi ve son olarak Zumail Muharebesi ile Sasani güçlerini imha etmiştir. Allahu Ekber! Kumandanlarını öldürene kadar onlara göz açtırmadı. Allah kalplerine zayıflık verdi. Teslim oldular. Elindeki az kuvvetle büyük başarılar elde eden Halid bin Velid, Sasani İmparatorluğu'nun güney ve batısındaki ordu bakiyelerinin neredeyse tamamını yok ederek başkent Tispon'u savunmasız bırakmıştır. Sasani başkentine doğru sefer düzenleyerek, bu işe son noktayı koymak istiyordu fakat Sasani hükümdarı Bizans İmparatoru ile anlaşarak, büyük bir orduyla üzerine geldiğini öğrenince, bu kararından vazgeçti. Yezdigirt, Herakleios'a gönderdiği mesajda, baş edemediği Halid bin Velid'e karşı birlikte hareket etmeyi önermiş, sıranın kendi imparatorluğuna da geleceğini bildirmiş ve aralarında asırlardır devam eden düşmanlığa son vermeyi teklif etmiştir. Herakleios bu teklifi kabul ederek Sasanilerle birleşmek üzere Suriye'den destek birlikler göndermiştir. Oluşturulan ordu Halid'in üzerine gönderilmiş fakat Firaz Muharebesi'nde Müslüman ordusu tarafından büyük bir hezimete uğratılmıştır. Bu son savaşta birlikte Mezopotamya'nın kontrolünü tamamen eline alan Halid bin Velid, ordusunu dinlendirdikten sonra Tizpon yolu üzerinde bir kaleyi kuşatmaya gideceği sırada, Ebu Bekir'den aldığı mektupla, Bizans orduları üzerine yürümek için Suriye cephesine gönderilmiştir. Hazreti Ömer, Halid'i başkomutanlıktan azlettiği mektubu Yermuk'ta savaşta bulunan orduya gönderir. Başka bilen yok.
Mektupta Halid başkomutanlıktan azledilir, yerine Ebu Ubeyde bin Cerrah başkomutan tayin edilir. Savaş esnasında mektup Ebu Ubeyde'ye ulaşır. Savaş sırasında bu haber askerlerin moralini bozabilir endişesiyle Ebu Ubeyde mektubu saklar. Savaş bittikten sonra Ebu Ubeyde mektubu Halid'e gösterir. Halid hiç kırgınlık yaşamadan emre itaat edip Ebu Ubeyde'nin emrine girer. Halid bin Velid, 642 yılında Humus'ta hastalandı. Yanında silah arkadaşları vardı. Vefat edeceği sırada kılıcını istedi. Kabzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra buyurdu: "Kılıçlar elimde parçalandı. İşte bu benim ölümümü görecek olan son kılıcımdır. Beni en çok üzen, hayatı hep savaş meydanlarında geçip, yatak yüzü görmemiş olan bu Halid'in yatakta ölmesidir. Kaldırın beni. Hayatı dini İslam'ı yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu, böyle yatak üzerinde mi olacak? Bugüne dek pek çok savaşa katıldım. Ölümü her zaman, harp meydanında, atımın üzerinde, düşmana Allah için kılıç sallarken şehit olarak beklerdim. Vücudumda tek bir karış yer yoktur ki bir kılıç darbesi ya da bir ok izi ya da bir mızrak yarası olmasın. İşte şimdi yatağımda ecelimle ölüyorum. Korkakların gözü asla uyku görmesin.